Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Kızılcık Şerbeti 60. bölümü konuşuyoruz abi. Nasıldı bölüm? Geçen bölüme göre ilk bir saatini ben daha çok beğendim tempo açısından. Özellikle yemek sahneleri diziyi diri tutan şeylerden birisiydi bence. Bu bölümde Nilay yine yaktı ortalığı. Ama daha çok aslında Ünallıların kendi içerisindeki çatışmaları izledik. Fatih bazı gerçekleri öğrendi. Bu noktada da Alev'in de bölüm sonunda bir açıklaması vardı. Orada da Ömer çok ilginç bir gerçeği öğrendi. Bunun üzerine bir bölüm inşası izledik. Pembe Hanım'la gelin arasındaki sıkıntıları izledik. Genel olarak bölüm bunun üzerine kuruluydu. Şimdi bölümün detaylarına geçersek bölümü nerede bırakmıştık? Umut'un Nursema'yı aldatmasıyla. Ve zaten geçen haftada bayağı sükse yaratmıştı bu durum. Bu olayın akabinde bir de hemen boşandılar. Orası çok ilginçti ya. Bu dizide boşanmalar, çocuğun velayetini almalar, hukuki süreçler çok hızlı ilerliyor her karaktere. Hemen aşağı bir 10 gün sonra yazdı ve apar topar boşandılar. Tek çelsede ayrıldılar diyelim. Yani Umut ve Nursema ilişkisi sona erdi abi. Resmi olarak bitti. Hani Nilay da Pembe Hanım'la biraz onun muhabbetini yaptı. Hani seninle de konuşmuştuk. Pembe Hanım şey dedi. Hani ben bu çifti ayırdım. Fatih ile Doğa'yı da ayırdım. Ama içimde bir huzursuzluk var. Mutlu değilim dedi. Mutlu olamadı. Çok enteresan bir durum o da gerçekten. Hani Doğa'yı gerçekten özlediğini görüyoruz. Çünkü yeni gelin çok fena evdeki. Baktığımızda Görkem terör estiriyor yani. Onun detaylarını konuşacağız. Gerçekten Nursema için hayırlısı oldu. Yani onun için farklı rüzgarlar esiyor olabilir. Onu konuşuruz ama konuşalım. Şimdi şöyle, Nursema ayrılıktan sonra bir tatil yöresinde çekim yapmak açısından kalmalı bir şekilde tatil yöresine gitti. Biliyorsun sanat ekibinin başı kendisi. Tabii bu noktada hiç beklemediğimiz bir şekilde öncesinde geleceği söylenmeyen Rüzgar ekibi tebrik etmek için geldi ve Nursema'yla yan yana olan balkonlarda oturup aslında hayatı sorguladılar biraz da. Şimdi şundan bahsedelim. Zaten uzun zamandır konuşuyorduk. Nursema'nın yeni partneri Rüzgar olacak. Şunu merak ediyorum ben. Umut'u kime yapacaklar? Şimdi şu anda ben boşta biri görmedim. Görmedin mi? Bu bölüm öyle bir konuşma gerçekleşti ki Çimen'le Umut arasında. Umut'un böyle bakışlarından falan çok enteresan bir hava sezdim. Senarist nasıl bir yola sapıyor, ben artık çıldırdıklarını düşünüyorum. Bu da olursa Çimen'le Umut arasında yok artık derim. Tabii onu şeye çağırdı. Gel dedi, takılırız. Yani inanılmaz ya. Umut, sen bak güzel bir müzik kariyerine başlamışsın. Onun başlama zamanında Nursema'dan da çekiniyordun. Tamam neyse, oraları geçtik. Alev de sana bak tanıdık vasıtasıyla yine ayarlıyor bir şeyleri. Git müzik kariyerine odaklan. Madem eşinle de boşandın, ayrılık acın da var. Ne güzel şarkı yazarsın. Ona odaklan kardeşim. Bırak artık şu dizideki kadınları ya. Bir nefes alsınlar ya. Sen zaten Çimber'in ne yaşadığını görmüyor musun falan. Şimdi ben Nursema aksına döneceksem, seyirci aslında seninle de konuştuğumuz gibi bu dizinin sevenleri ikisinin arkadaş olmasını istiyorlar. Çok net, çok net. Sevgili olmasını istemiyorlar. Bir tek ben istiyorum, sen de mesela istemiyorsun falan. Nursema da bir yeşil ışık yaktı bence o otel kısmında falan, hani öyle bir diyaloglar oldu. Bu arada Nursema yüz olarak, çehre olarak da bu durumdan çok hoşnut oldu. Çünkü gerçekten fikirlerinin saygı duyduğu ve sevildiği ve sayıldığı bir ilişkide ilk defa. Daha önce de aşık olmuştu ama aşk hani evliliğe yetmiyor bence. Zaten bunu da kendisi deneyimleyerek gördü Umut'la olan ilişki. Senin de biraz önce bahsettiğin yeni boşa çıkan karakterimize Çimen Gökhan aksı. Burada çok ilginç bir durum oldu. Görmediğimiz bir flashback aslında girdi. Leman, Görkem'in annesinin duasında aslında Gökhan'ın eski eşini görüyor ve onunla konuşuyor. Bu noktada da Gökhan'ın aslında boşandığını öğreniyor. Bunu Kayhan'a söylüyor. Tabii Kayhan deliriyor, olayları çözemiyor, ne oldu bu falan derken gidiyor şirketi basıyor ve öğreniyor ki gerçekten Gökhan boşanmış, Çimen'i bekletiyormuş. Evet ya, bu arada şirket basma sahnesi Kayhan'ın çok güzeldi. Geçen bölüm onu hiç... Kayhan'a böyle bir şey yazılmasını sevdim ben bu arada. Ben de bu tavrından dolayı sevdim. Tabii ki de sonra evdeki muhabbetlerde yine karakterine döndü ama ben bu savunmasını sevdim yani. Kıvılcım'la Ömer gittiler eve ve hani Çimen'i almak için oraya gittiler. Çimen de başörtüsünü çıkardı ve dedi ben sana bundan sonra güvenemem, bitti dedi aramızdaki. Ömer orada çok güzel bir posta koydu. Tam hikayeyle ilgili bir şey söyledi. Ondan sonrasında da bölüm içerisinde de hani Çimen'e birazcık böyle herkes temenlerde bulunarak bunu yapmamasını, artık o adama geri dönmemesini söylediler ama zaten Çimen dönmeyecekti. Çimen'le Gökhan bir konuşma yaptı. Çimen orada şunu söyledi. Bu da aslında uzun bir süredir Çimen'in başörtü takmasıyla alakalı bir diyalogtu. Ben seni çok sevdiğim için başörtü taktım. Sen bana çıplak gez deseydin ben çıplak da gezerdim. Benim için bunlar önemli değil dedi. Aslında birkaç haftadır tartışılan bu başörtü mevzusuna da senarist ufaktan değinmiş oldu diyelim. Gözüme çarpan bir detaydı bu. Kıvılcım'ın yine sosyal medya dilinde ilginç bir Tweet attı.
Yine tweet attı ağzıyla diyelim. Yani Arabistan'da mıyız canım tarzında bir diyaloğu vardı yine. Ya ilginç bir şekilde çok radikal diyalogları var. Ve onun dışında Abdullah Bey'in doğum günüydü. Çok güzel bir organizasyon kurmaya çalışan aslında Pembe Hanım. Onlar için çok güzel bir organizasyon diyelim. Çünkü onlar daha önce bir doğum günü kutlaması falan yapmıyorlarmış. Aslında eşi Alev'le doğum gününü geçirdi. Daha bebeğin cinsiyeti de belli olmuş ama bunu bilmiyorlar da. Yakında Abdullah Bey arada falan bir şekilde öğrenir bu cinsiyeti gibi geliyor bana. Abdullah Alev'in mıç mıç aşkını seyrediyoruz. Ama bir malikaneye sıkışmış aşkı izliyoruz aslında diyelim. Bu noktada tabii bölüm sonuna da geleceğiz daha sonra. Dilersen Giray Doğa'ya geçelim. Doğa'ya geçelim. Giray'ın bölümlerdir yaptığı hamlelerin sonucunda aslında Doğa hep böyle geri çekiliyordu falan. Ama Doğa'yla Nilay'ın konuşmalarında Fatih mevzusunu öğrenmesiyle birlikte Doğa'yı da Fatih'in takip ettirmesi ve Doğan'ın bundan hoşlanması. Doğan'ın bundan hoşlanmasıyla birlikte Doğa Giray'la bir oyun oynadı. İşte hatta oyunu da kazandı. Ceza muhabbeti. Orada bir flashback de gördük aslında. Dini bir bilgiyi bildi ve bilgi yarışmasını kazandı. Bir çiçek çalarken aslında yakalandı. Giray oraya geldi falan. Daha sonrasında da güvenliğe dedi sıkıntı yok bunu hallederiz. Orada bir mesaj verdiler aslında. Takip edilen kişiye bilerek böyle bir hamle yaptı aslında Doğa ve Fatih çıldırdı. Yani nasıl olabilir? Ne ara buldu bu adamı? Bir de herkes düzgün bir adam dedi ya. Hani hem Nilay böyle bir şişirerek lanse etti. Hem de Mustafa da abi iyi adam aslında falan getirdi böyle. Fatih tabiri caizse paranoya yaklaştı. Kendi eşiyle de problemler yaşamasına rağmen gitti bunu takip ettirdi. İlerleyen bölümde bunun da sıkıntısını yaşayacaktır Görkem'le. Nilay'ın kurduğu oyun takır takır işledi. Yani Doğa'yı ziyareti sonrası Doğan'ın ama ne yapacağım be dedikten sonraki dönüşümü. Zaten aslında değinmek istediğim o masa sahnesi. Yani inanılmaz bir masa sahnesi. Yine o özlediğimiz masa sahnesi. Çıldıran bir Görkem. Ortalığı yıkan bir Görkem. İnanılmaz derecede yine sivri dilli bir Nilay. Durmadı Görkem. Bir de Pembe'ye salladı. Pembe de sinirlendi falan derken. Bir de üstüne tabii Abdullah Bey'in de yeter artık falan diye klasik çıkışıyla Doğan'ın o yaşadığı olaylardan çok çok daha büyüğünün olduğunu, Doğa o evdeyken yaşanılan kavganın çok çok daha büyüğünü aslında daha ilk masa sahnesinde gördük. Evet ve Pembe tabiri caizse hani Fatih bahanesiyle birlikte Doğa'yı savundu ya. Yani çok enteresan bir şekilde hatta Görkem de buna sinirlendi yani. Hani gitti birebir sohbet etti. Hatta şu hediye mevzusu. Hediye mevzusu evet yani Görkem'in onu kendi çalışanına vermesi falan. Çok iyiydi. Ben bunları çalışanlarıma alıyorum. Benim doğup büyüdüğüm aile zaten hani çok zengin bir aileydi falan dedi. Benim önümü böyle alamazsınız bu kadar ucuza gitmeme getirdi. Ama bunun da başına bir adım kendisi açtı. Doğa ile Fatih'i ayırdın al bakalım ne oldu. O durum çok enteresan ve diyaloğu da çok iyiydi bu bölüm ya. Yani babasıyla Görkem konuştu ya. Babası ben çok üzülüyorum böyle açık olmana falan dedi. Görkem dedi ki Pembe Hanım'la Nilay da kapalı insanlar ama onlar benden çok çok daha kötü niyetli insanlar dedi. Güzel bir ilginç bir noktaya değindi. Saçları kapalı ama içleri kötü dedi. Yani enteresan bir tespit yaptı orada. Yani kısaca Melis Gür ve Zeynep Civelek tweet atmaya devam ediyor diyelim. Bir başka diğer mevzu influencer Begüm olayı. Begüm adeta ailede bir parazit gibi, Bong Joon-ho'nun filmi herkese tavsiye edelim, sızmaya çalıştı Ömer'in ailesine. Fakat yaşanılan bir partide bir anda Kıvılcım'ın kapıyı açıp içeri girmesiyle aslında olaylar cereyan etti. Sevilay'ın da kızının bu yaptığını öğrendikten sonra çok üzülmesi. Kıvılcım'ın bunlar gerçek hayatlar değil, artık hani bunun radikal olarak farkına var demesi ve bundan sonra sana nasıl güvenebilirim ki Begüm demesi derken aslında oradaki aks da yavaş yavaş açılmadan kapandı gibi oldu bir şey. Evet hani biz daha uzun süre orada olur ve Metehan'la belki aralarında bir şey olur diyorduk ama çok enteresan. Belki de böyle yeteri kadar beğenilmeyen ya da tepki çeken karakterleri hemen kapatıyorlar ama ben daha uzun süreceğini düşünüyordum. Çok hızlı yakalandı bence. Niye izledik o zaman böyle bir karakter? Yani ben de pek anlamadım. Gündem demişken de tabii aslında bu bölümün ülke gündemimizde de çok uzun süredir devam eden bir durumu ele alması olayına geçelim istersen. Metehan'ın araba olayı. Şimdi bu olayda Metehan arkadaşıyla yarış yaptı ve arabayı kaybetti. Arkadaşı Ateş de bir kazaya karıştı. Ateşle oynadı diyebiliriz ve bir kişinin de canını kaybetmesine neden oldu. Daha sonrasında tabii aile bir anda ne olduğunu şaşırdı. Ateş dedi ki anne beni kurtar dedi. Bana uzun süredir ülkemizdeki gündemi
takip edenler bilirler. Çok tanıdık bir hikaye olan bir aksa geçiş yaptı. Zaten Umut'un bu para aklama mevzusuyla beraber yine ülke gündemini çok meşgul eden bir olaya girmişti. Yine ülke gündemini çok meşgul eden Diplomatik bir olaya girdi. hatta diplomatik bir olaya giriş yaptılar. Zaten şunu da öğrendik. Annesiyle beraber çocuk yurt dışına kaçmış. Acaba Amerika'ya mı kaçmış? Dersek bilemeyiz tabi. Burada tabi şu var. Ömer çıldırdı. Ya Metehan dedi yeter artık ya. Bu sezon dedi artık yeter senden çektiğim. Adeta bunu dedi abi. Bir Umut'tan bir de Metehan'dan çok çektiler. Onu da söylemek lazım. Ama şimdi tabii tam da ergenlik zamanında Metehan'da böyle ilginç mevzuları oluyor. Ama herhalde bu olayda yani en az suçsuz olduğu durumdu ama yine de çocuk bir şekilde başını belaya sokmaya başarıyor. İlginç bir şekilde hani araç ona ait olmasına rağmen kamera görüntüleriyle birlikte Metehan o saatlerde orada olmadığını gördüler ve sıkıntı olmadı ama ona da yurt dışına çıkış yasağı geldi. Ya şu olay çok enteresan. Gündemi takip ediyorlar. Örneğin güzellik salonu olayındaki o gerçeklikte bağdaşan kısımlar bence fena işlenmemişti. İyi de komikti hem de gerçekten de bir gerçekliği gösteriyordu. Bu olay biraz daha önce olmuştu fakat sonuçlanması gündemimize yer edince senaristler onu kullanmak istemişler. Annesini görseydik annesi de yazar olabilirdi belki bilemem. Şimdi son sahne Umut mekanda şarkı söylerken bir cover şarkıyla karşımıza çıkmıştı. Ömer Ünal mekana geldi. Hiçbir şekilde mekanda yan masada olan Alev Arslan'a hiç pas vermedi. Alev Arslan dedim ama herhalde birkaç bölüm sonra Alev Ünal olacak o da neyse. Daha sonrasında Alev dedi ki dedi beni görmezden geliyor. Dur bakayım şuna falan derken bunlar karşılıklı geldi. Alev yine bombayı patlat dedi ki ben dedi hala amcanla beraberim. Biz hatta yakında evleniyoruz haberin olsun. Söylemini gerçekleştirdi. Şimdi ben şunu söyleyeceğim konuya girmeden önce. Bence son haftaların en düşük bölüm sonuydu. Evet hani bir de çok alakasız bir sıçrama oldu. Birkaç bölüm önce de böyle bir şey yapmışlar. Yani hep böyle diğer haftanın çekiminden bir sahneyi koyup devam ettirmek ne kadar mantıklı. Bilemiyorum bir de bölüm ona hazırlanmıyor ya. Bir anda söylemek için söylenmiş gibi. Hani diğer bölümün hikayesi bu olacak. Arkadaşlara getirmek için yapılmış bir sahneydi. O atlamalar olunca benim hoşuma gitmiyor. Bir de bu sezon Alev'in kaçıncı kapattığı kapanış bölümü bu ben hatırlamıyorum. Habire bu olay üzerinden farklı bir kapanış sergiliyor. Yok eve gelirken bitiyor. Yok ilerleyen bir sahne flash forward görüyoruz ya da böyle bir yüzleşme görüyoruz falan. Hep böyle bir şeyleri insanlara açıklarken, racon keserken bölüm bitiyor. Biraz çok tekrar düştüler. Bir de etkileyici bir son değil bence. Yani tamam Ömer'e bunu söylüyor ama yani bunu Pembe'ye söylemiyor ki. Bana çok etkileyici bir son olarak da gelmedi bu son. Yani bana da hani mesela nasıl bitebilirdi diye düşünüyorum. Bence Fatih aksında olayları belki bitirebilirdim. Bir şey öğrenirdi falan ya da Giray'la belki bir yüzleşmesi olabilirdi ya da Görkem'le bir şey olabilirdi. Yani o açıdan ilginç bir final olmuş yani. Hani diğer bölüme merak uyandırma için belki mantıklı olsa da bölümün içerisine organik akışına aykırıydı bence. Olaya ne diyorsun abi? Olayın açıklanmasına yani Alev yine kendisini tutamadı. Ömer onu çok kızdırdı. Yani Kıvılcım'ın gölgesinde kalıyorsun sen onu yaşadığın hayatını yaşayamıyorsun. Daha kaçak gizli köşelerde yaşarsın anca. Böyle evli adamlarla ilişki kurarsan falan dedi. Ondan sonrasında Alev de bu olayları açıkladı. Peki şeyi biliyor muyuz? Alev Görkem mevzusunu falan biliyor mu? İşte tam onu söyleyecektim abi. Ben bu arada onu bekledim. Ben onu demesini bekledim. Ben onu bekliyordum. Hatta fragmanda da onu söyletmeyerek hani merak uyandırıyorlar zannettim. Direkt ben neler biliyorum Ömer Ünal gibi bir şey deyip Görkem üstünden bir deyim yapıp hani bu Görkem olayının da artık ufak ufak ortaya çıkmasını düşünüyordum ben. Ama hiç alakasızdı yani. Bu arada galiba bilmiyor diye düşünüyorum. Hatta ben şey düşündüm o sahneye geçtiğimizde. Alev nerede görmüş olabilir ki Görkem'le Ömer'i? Acaba o mekanda var mıydı falanı düşündüm ama hiç de öyle bir durum yoktu. Bilmiyor bu arada galiba. Umut mu biliyordu acaba? Birisi görmüştü bu çifti ama kim gördü hatırlamıyorum gerçekten. Bu arada herkes de görmüş olabilir. Bilmiyoruz. Arka bir yerden böyle bir flashback'le gelir yani. Evet yani o bence ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacaktır. Şu an çok anlam veremedim ikinin böyle bir yüzleşmesine. Hani Alev'in elinde bir koz mu var diye düşündüm o kadar kendisine yönelilince. Ama abi bölüm sonunda patlar o kozda ya. Tabii canım yani ben öyle bir şey demesini bekledim. Deseydi bak o zaman güzel bölüm sonu olurdu. Şimdi fragmana geçelim istersen. Fragmanda yayınlandı. Giray Şifacıgil Doğaların evinde. Burada Doğan'ın ilginç bir tarzla Umut'la geldiğini görüyoruz. Böyle saçları kıvır kıvır fark ettiysen. Sönmez teyze de Giray'ı çok istiyordu zaten. Oradaki aks artık ailelere sirayet etmiş durumda. Tabii onun dışında kuduran, deliren bir Fatih. Kim bu Şifacıgil, kim bu Giray falan diye ortalığı yıkıp geçecek. Onun dışında tabii Nursema ile Rüzgar'ın olayı var. Pembe'ye değiyor bu olay. Pembe diyor ki Rüzgar'a sevme onu. Direkt hani şey yap. Hemen kestirip at. Nursema'ya sakın yaklaşmaya getirdi. Zaten Rüzgar'ı da iyi tanıyan biri Pembe. Bakmayın yani. Aman kızımdan uzak dura getirdi.
orada da bir iç çekişme var. Görkem'le Pembe'nin çekişmeleri yine bu bölümde devam edecek. Ama böyle inanılmaz fragman yayınlanmadı. İkinci fragmanı bekliyoruz. Muhtemelen bölüm sonunu koyacaklar yine ikinci fragmana. Klasik hamle olarak. O da acaba bizim de biraz önce konuştuğumuz artık Görkem'in Ömer mevzusunun devreye girmesi olabilir mi ki galiba öyle bir şey olacak. Ya da şunu bekliyorum ben. Giray'la Fatih'in yüz yüze gelmesini bekliyorum. İkisinden biri olacaktır. Ben ikiye daha sıcağım açıkçası. Giray Fatih arasında bir tartışmanın temelleri burada atılabilir. Fatih artık çıldırabilir. Çünkü bu bölüm ona çok hazırladılar. Fatih'in tepkilerini gördük. Sonra yaklaşmasını gördük. Görkem de burada ortada kalabilir. O aksa yavaş yavaş gideceklerdir. Yani onun açısından da hani ilerleyen bölümde böyle çok fazla farklı bir şey beklemiyorum. Dizi aslında eskiden çok hikaye açıp bölüm içerisinde kapatıyordu. Ama bunu uzun süredir yapmıyor. O yüzden de çok rölante de gidiyor. Ama hani senaryo açısından başarısız olduğunu söyleyemem. Çünkü bir matematiği var. Özellikle masa sahneleri bile yetiyor aslında seyircinin bu diziyi sevmesine. O açıdan belli bir reytingi de oturdu. Orada devam ediyor. Şimdi şöyle tabii reytinglerden de bahsedelim. Reytinglerde çok dramatik düşüşler var. 1.2, 1.5 puanlık düşüşler gördük. Bayram sonrası çok yükselmişti reytingler. Yine düşüş yaşadı. Yani bilemiyorum durumu. Çünkü şöyle bir şey var. Kızılcık Şerbeti bu dalgalanmaya devam edecek gibi. Bu bölümde çok bir şey vaat etmezse, bilmiyoruz daha ikinci fragman yayınlanmadı ama muhtemelen biraz daha kaybedecek. Yani sezon sonuna kadar tabii ki daha üstte birinci sıradaki reytinglerine devam eder. Ama Kızılcık Şerbeti'nin tam şu anda bir tane büyük hamle ihtiyacı var diye düşünüyorum ben. O büyük hamlede seninle biraz önce yine bahsettiğimiz gibi Görkem Ömer olayının patlaması. O olayı patlatırsanız dizinin reytingleri uçacak bence. Bence de 3. sezona bir en azından devam edilecek tarzda da bir hikaye açılımı yaparak ya da var olan hikayeleri oraya taşıyarak farklı bir şey yapmanız gerekebilir. 3. sezonda çünkü bir merak uyandırması gerekecek. Çok fazla bu sezon aynı hikayeler üzerinden ilerlediler. İlk sezonundaki kadar farklı olaylar çok izleyemedik. Bakalım ne olacak. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Başka videolarda görüşünceye dek hoşça kalın.